Ben şöyle bir mürit safhasına geçeyim. Mürit kim? Bazı insanlar çok farklı. İşte o farklılığı yakalayan insanlar bir mürşid arıyor. Önce talip oluyor, arıyor. Neticede buluyor. Elinden tutuyor. Elinden tuttuğu günden itibaren bizim tarikatımızın usulünden bahsediyorum. Başka tarikatlarda farklı olabilir. Haktır onlarda. Önce ders, elinden tutar bir tövbe yapar. Ondan sonra boy abdesti, ondan sonra tövbe namazı, ertesi gün artık hatmesine de dahil olur. Artık o mürittir. Hatta salihtir derler tasavvufta. Mürid olması için bir zaman mürşidinin arkasından gitmesi lazım diyen de vardır. Ben de bu kanaatteyim. Yani bir zaman mürşidinin bastığı ize, adıma basarak hareket eden kişi mürid. Şimdi o mürid öylesine mürşidine bağlı olacak ki bunu nasıl ifade ediyorlar? Ölü yıkayıcısının elindeki ölü gibi. Yani ölü yıkayıcısı ister sağa döner, ister sola döner. Teslim olacak. Başka çaresi yok. Olsa söyler. Teslim olmayacaksan olmazsın. Ama illa ben Allah'a ulaşacağım diyorsan teslim olacaksın. İlla sana ip lazım, sen dersen ki yok ben ip kullanmayacağım, olmaz. Tırmanamazsın da. Anlatabildim mi ne demek istedim? O sana ne derse sen onu harfiyle kabul etmek zorundasın. Bir de kendini hedefe ulaştıracağına iman edeceksin. Yani şu 4 unsur sende olacak mürit olmak için. Biraz az, birisi biraz çok olabilir ama 4'ü de olmak mecburiyeti. Edep. Mürşidini büyük bileceksin, önünde eğileceksin. Bunu biraz ne yapalım? Yani öyle göstermek için secde diyorlar ona. Haşa öyle bir şey yok. O secde değil. Yani kimin önünde eğiliyorsan ona secde diyorlar. Ona söylenecek çok söz var da geç. Yani ona söylenecek çok şey var. Diyor ki mürşitlerin önünde secde ediyorlar. Hayır. Secde dedikleri şey şöyle boynunu eğiyor. Hele git bak o maaşı alana kadar kaç kişiye boyun eğiyor. O da başka bir taraf işi. Ama söylüyorlar. Söylesin. Eğeceksiniz boynunuzu. Eğer mürşidinize boyun eğmezseniz olmaz. Kabul edemezsiniz. Edep. İhlas. Senin mürşidin zamanın kutbu sana göre. Olsun olmasın seni ilgilendirmez. Her mürit için bunu diyorum. Her tarikat mensubunun müridi için bunu diyorum. Kimden ders almışsınız? Ben kendimi kastetmiyorum haşa. Kimden ders almışsanız kendi mürşidinizi zamanın kutbu bilmezseniz ileriye gidemezsiniz. O zaman kendi mürşidin senin için zamanın kutbu olacak. Tamam? İhlas dedim. Teslimiyet, biraz önce dedim. Cenazenin, ölümün yıkayıcısı elinde nasıl teslim oluyorsa öyle teslim olacaksınız. İnsanlara anlasın diye bunu söylüyorum. Sonuncusu neydi? Muhabbet. Muhabbet de nasıl bir muhabbet? İşte bunu sorgulayalım. Bu önemli. Nasıl bir muhabbet? Yani bir öğretmene duyulan muhabbet mi? Anneye duyulan muhabbet mi? Babaya duyulan muhabbet mi? Bir hoca efendiye duyulan muhabbet mi? Hayır, hiçbiri değil. Eğer fenafillah noktasına ulaşacaksan, mürşidinden çok sevdiğin hiçbir şey olmayacak. Yani arkadaşlar, ben tarikatın kurallarını diyorum. Nakşibendi tarikatında bunlar kural. Yani beğenirler veya beğenmezler. Ders alırsınız veya almazsınız. Bunlar hiç önemli değil. Ama tanımanız lazım. Bu kural. Bazıları yanlış anlatıyor bunu. Diyorlar ki, adam diyormuş ki, anneni babanı terk edip benim yanıma geleceksin. Hayır, öyle değil. Anneni babanı çok seveceksin. Kalbinden, gönlünden o da. Onları incitmeden, onları rahatsız etmeden. Evet, şimdi müride de bir misal vereceğim dedim. Vereyim bir misal, ondan sonra inşallah yavaş yavaş konuyu toplayacağız. Müride neyin misalini veririm? Müridin bir tanesi
Biraz şey meşrep, deli meşrep. Gelip gidip mürşidini sıkıştırıyor. Hatta bazen toplulukların içerisinde de diyor ki efendim mürit kime denir, mürşit kime denir? O mübarek de diyor ki oğlum dur bir gün ben sana anlatırım diyor. O yine gidip gelip diyor ki efendim mürit kime denir, mürşit kime denir? O da diyor ki oğlum bir gün anlatırım ya git. İşte biraz şey meşrep olduğu için, saf meşrep olduğu için mürşit de çok üstüne gitmiyor. Neticede bir gün çağırmış bunu. Gel lan buraya demiş. Al şu 16'ını demiş. Onlar Irak'ta yaşıyorlar veya Suriye'de. Benim demiş Hindistan'da mürşidim var demiş. Götüreceksin ona verip geleceksin bu keseyi. Ama keseye dokunma sakın ha. Baş üstüne efendim demiş hemen yürümüş gitmiş. Gitmiş yürüye 6 ayda mı 1 senede mi varmış oraya. Mürşidinin buyurduğu yere varmış. Tam işte soruyor mürşidin tekkesini bulacak. Sorarken birden bir kadın geçmiş yanından ama çarşaflı falan o zamanın giysileri neyse Hindistan'da işte yani kapalı. Belki tül bile. Böyle çarşafını hafif kadın açmış yüzüne bir bakmış. Bakınca öyle bir güzellik görünmüş ki ona takılmış arkasına. Müritliği hepsini unutmuş. Takılmış arkasına gitmiş. O gitmiş. En sonunda bir çıkmaz sokağa girmiş kadın. O da girmiş. Kadın dönmüş demiş ki ne istiyorsun be adam demiş. Demiş ki ya Allah rızası için o yüzünü aç da bir daha göreyim demiş. Ne istersen onu da vereyim demiş 10 altın isterim demiş. Kese cebinde. Kesede de 10 tane altın vardı. Hemen almış keseyi koymuş kadının avucuna. Nasıl koymuşsa avucuna kadın birden olmuş mürşidi. Buna bir tokat patlatmış. Tokatı yiyince bu mahcup bir şekilde tabii altınlar da gitti. Bu sefer dönüyor geriye. Nereye götürecek? Neyi götürecek? Dönüyor. Yine 6 ay bir yol geliyor diyelim. Yürüyerek o zamanın imkanlarıyla. Geliyor bakıyor ki mürşidi tekkenin kapısının önünde oturuyor ama utanıyor. Demek ki yaz günü. Birkaç tane ihvanla sohbet ediyormuş. O da böyle güya ona görünmek hem istemiyor hem de görsün istiyor. Bir taraftan böyle yan yan bakarak giderken efendisi diyor ki işte adı neyse Ahmet gel lan buraya diyor deli. Çağırıyor. Diyor ki soruyordun ya mürit kime denir? Mürit sana denir. Ben sana emir verdim. 6 aylık yola seni gönderdim. Bana sormadın ki efendim ben oraya nasıl gideceğim, neyle gideceğim? Gidip çoluk çocuğuma bir Allah'a ısmarladık demeyecek miyim? Bak bunların hiçbirini sorgulamadım. Baş üstüne dedin gittin, mürit sensin. Mürşit de bana denir. O çıkmaz sokakta kadının arkasından gittiğin zaman seni kötü bir fiilden korudum. Bulaştım. O zaman sen müritsin, ben de mürşit. Bizim mürit ve mürşit inanışımız bu, anlayışımız bu.